Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Migros'tan söyle. Günümüz sınırları çizilmeden, biz Anadolu'ya gelmeden çok önce atalarımız Asya'da göçebe kabileler halinde yaşardı. Destanlarımız onların maceralarını anlatır. Bu sert koşullarda büyüyen insanlar zorlu kış şartlarında hayatta kalabilmek için kartallarla avlanmayı öğrendiler. Bu bilgiyi nesiller boyunca da birbirlerine aktardılar. Ben bugün ata topraklarımıza gidiyorum. Altaylardan Tuna'ya uzanan bu yolculuğumuzu elimden geldiğince size anlatmak istiyorum. Bizler şehirlerde yaşamaya başladık. Doğadan koptuk. Şehirleştikçe zayıfladık. Konfora alıştık. Hala umut var mı bilmiyorum. Ama en azından unutmayanlarımız için İstanbul'dan 10.000 kilometre uzaklıktaki ata topraklarımıza gidiyorum. Ata topraklarımızda yol alırken karşılaştığımız bir şaman bizi kötülüklerden korumak için bir tören düzenlemek istedi. Törene atalarımızın ve doğanın ruhlarını çağırarak başlayan şaman, törenin sonunda bize iyi dileklerini iletti. Bölgede İslamiyet'i benimsemiş insanların da saygı duyduğu Tengri inancının bölge için hala neden önemli olduğundan bahsetti. Biz yani buradaki Kazaklar olarak zaten Müslümanlıktan önce biz de şamandık yani. Onun kültür olarak etkisi daha var yani. Tengri insanların olduğu kadar bitkilerin ve hayvanların da tanrısıdır. Gökten gelen hayvan da göğe tabidir. Hayvanlar ve bitkiler Tengri'nin insanlara emanetidir. Onlara iyi bakın diye bize öğütler verdi. Bugün Anadolu'da hala kullandığımız Allah'ın dilsiz kulları kavramının da buradan geldiğini sonradan öğrendim. Evet, şimdi bugünkü evimize geldik arkadaşlar. Bozkır'ın tam olarak ortasındayız ve bugünümüzü burada geçireceğiz. Yanımda Kartal'ı görüyorsunuz. Şu anda etrafı görmesin diye kafasında ona özel bir kask var. Görüyorsunuz. Birazdan daha detaylı anlatacağım. Hadi içeri bakalım. Which shoes, right? Thank you. Right legs first. Hayla. İnanılmaz güzel de bir ortam var. Çok iyi. Biz çok daha kötü şartlar altında kalacağımızı düşünmüştük ama burası bizim tahminimizden çok iyi çıktı. Yataklara baksana. Oha, çok yumuşak. Hamak gibi. Çok iyi. Teşekkürler. Bu da arkadaşlar tuzlu sütlü çay. Bakalım tadı nasıl? Harbiden sütlü tuzlu çay gerçekten. Kazakların geleneksel kıyafeti hasir ışık genellikle kurt, tilki ve keçi postundan yapılır. Eksi 40 dereceyi bulabilen soğuk havaya ve sert rüzgarlara karşı koruma sağlar. Genellikle tilki ve kurt kürklerinden yapılan başlıklar da önemli bir koruma sağlar. Arkadaşlar, tilki izlerini bulduk. Buradan böyle tilkiler geçmiş. Yani bu da demek oluyor ki şu anda yakınlarda tilki var. Oha! İnanılmaz bir manzara varmış. Kartallarla avlanmak, Türklerin binlerce yıldır sürdürdüğü bir gelenektir. Kartal sahibi olmak isteyen çocuk bir kartal yuvasına iple sarkıtılır.
Kartal yavruyken yuvadan alınır, yeni doğan kartal çocukla birlikte büyür ve yaşadığı ailenin bir üyesi olur. Yıllar içinde düzenli eğitimlerden geçen kartal, at üstünde giderken dengede durmayı ve avlanmayı öğrenir. Yetişkin bir kartal bir tilkiyi kolaylıkla avlayabilir. Hatta bazen bir kurdun da av olduğunu görmek mümkündür. Vahşi bir hayvanın burada yanımızda böyle durabiliyor olması inanılmaz bir şey. Şurada bir değnek var görüyorsunuz ki. O da ellerini sürekli böyle tutamayacakları için kendilerine destek yapıyorlar. Ata dayıyorlar onu ve kartal da kolunun üstünde duruyor böylelikle. GoPro'yu abi taktı. Takabiliriz dedi. Biz böyle bu tarz araç gereçleri bazen üstüne takıyoruz dediler. O yüzden hakikaten de taktılar ve Hiç itiraz etmedi kartal. etmedi ve hemen Alışmış giyindi, yani. kuşandı yani. Evet. İnanılmaz. Bakalım nasıl bir görüntü çıkacak? Çok merak ediyorum. Kartal gözünü açtı. Kartal avı kendisi görene kadar uçmuyor arkadaşlar. O yüzden Av gördü. kartalı attı ansızın. Uçuyor avına doğru. Haydi bakalım. Oo. Çok hızlı iniyor. Oo. Ve İnanılmaz. Çok garip bir şey. Ne kadar hızlı gidiyor. Sahibi de şu anda hızlıca gidiyor gördüğünüz gibi. İşte bu da doğanın kanunu arkadaşlar. Aynen. Herkes hayatta kalma savaşında. Şimdi aşağıya indik. Kartal da avını şu anda yiyor. Burada tercümanımız bize Kazakların tilki etini yemediğini söyledi. Avlanan tilkinin kürkü kıyafet yapımında kullanılırken eti de kartalın yemeği olarak saklanıyor. Şimdi kartal elime konacak. Açıkçası birazcık korkuyorum. Oo. Wow. Oo. İyi ki bu insanlarla tanışmışım diyor. Sen çok fenasın. Amazon ormanlarının derinliklerinde yaşadığım deneyimler hayatım boyunca unutamayacağım anlarla dolu. Daha önce onları arı zannettikleri uçakla ülkelerinin en büyük şehrine götürdüm ve onlara modern hayatı gösterdim. Ama bu hikaye burada bitmedi. Şimdi daha büyük bir adım atıyorum ve onlara İstanbul'un sokaklarını, Boğaz'ı, Ayasofya'yı, Anıtkabir'i, Uludağ'ı, Kapadokya'yı ve tarihi yerlerimizi göstereceğim. Bunun için yeniden yola çıkıyorum. Vamos! Ve yine aynı bölgede ne olacağını bilmeden. Yine bana öyle Ang menay mana pinarin ni piwe bana. Ne de biliyor. Ne de biliyor. Tagada. Evet, jeneratör kiraladık. Ama jeneratör sürekli soğuktan donduğu için çalışmıyor. Uydu interneti getirmiştik yanımızda. İnternetimiz olsun diye ama o da jeneratör olmadığı için o da yok. Yani her ne kadar teknolojiyi buraya getirmeye çalışsak da getiremedik. Böylesi de belki daha iyi oldu. Güzel sohbet ettik. Bizim video ışığımız vardı. Video ışığımızla ortamı da aydınlattık. Okeyiz yani. Thank you. Teşekkürler. Akşam yemeği için elimizi yıkıyoruz. Yanımızda da kartal var. Gerçekten çok garip bir atmosfer yani. Hiç tahmin etmiyordum kartalın bu kadar da yanımızda olacağını. Merhaba. Koyun ve at eti karışıkmış şu anda. Hangisi at ama o söylenmedi. At eti. Vallahi daha önce maymun eti yedim. Ama at eti yemedim yani bilerek at eti yememiştim. İlla ki İstanbul'da bir yerlerde yemişizdir ama ben bunu daha önce kesin yedim çünkü tadı çok tanıdık geliyor ve tahmin ettiğim kadar kötü çıkmadı at eti, söyleyeyim. Peki
Burada insanlar tuvaletlerini nasıl yapıyor? Şimdi Onur'un tuvaleti geldi. Ve gece geldi. Ve gece geldi. Hani ben sabah halletmiştim bu durumu da. Onur, Uzaklaşmayın dedi. kurt murt gelir bir şey olur. Adamlar da uzaklaşmayın dediler. Buraya belli bir yere gitmeyelim ben. Nasıl yani? Oğlum şeye sıçacaksın lan. Kabin o. Bak şu kabin. Şöyle bir boşluk var. Bu çok derin bir boşluk değil. Görüyorsunuz yani. Bir de ıslak mendille var ya iyice üşüyeceksin. Çok kötü olacak. Götün donacak oğlum. Bak. Gerçek anlamda kötü dondu bu oluyor herhalde. Ama ışığı kapatma oğlum. Işığı ben sana bırakayım da gideyim. Sen bana buraya bırak. Sana Ama bırak. yıldızlar çok güzel değil mi? Yıldızlar böyle romantik böyle. Al bakayım. Parmaklarım dondu oğlum, ben gidiyorum. Hadi bay bay. Nasıl yapacaksın oğlum, ben gidiyorum. Oğlum vallahi gözüm. Nasıl geçti? Islak mendil dondu. Islak mendilleri ilk başta çıkarıp böyle koymuştum. Sıraladım ki zorlanmayayım diye. Aldım, dümdüz geliyor sana. Dümdüz geliyor böyle. You had some good experience? Yeah. Really good experience. Welcome to Mongolia. Kazakistan Türkleri tarih boyunca özgürlüğünü korumak ve başka egemenliğin boyundurluğuna girmemek için sık sık göç etmişlerdir. Göç ettikleri yerlere yurtlar kurmuşlardır. Ve arkamda görmüş olduğunuz çadırı bu gece kalmak için kuruyoruz arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz kendileri göçebe bir toplum ve yazları bu çadırları kuruyorlar. Hayvanları daha kaliteli beslemek için gittikleri yerlerde kullanıyorlar aslında. Normalde kışları çadır kurmuyorlar. Hatta bize de çok üşürsünüz, tavsiye etmiyoruz dediler. Ama isterseniz birlikte çadır kurabiliriz dediler. Ve şimdi iskeletini kurduk. Yurtlar sayesinde Kazak Türkleri gittikleri yerlerde kolayca yerleşim kurabilirler. Bugün Türkçe'de kullandığımız yurttaş kelimesi de aynı yurdu, yani evini paylaşan kişi anlamında hala ülkemizde kullanılmaktadır. Bu çadırları katlayıp böyle koyduğunuz zaman bir deveye yükleyebiliyormuşsunuz. Yani bir deve bir çadırı, bir yaşam alanını taşıyıp götürebiliyormuş. Hadi bak. İlk olarak terim yerleştirilir. Terim Moğolca'da duvar anlamına gelir ve bu yurdun yuvarlak şeklini veren iskeleyi oluşturur. Tüynük yurdun bacası ve penceresidir. Gece kapatılır, gündüz açılır. Yurdun iskeleti oluştuktan sonra orta kısmı geleneksel desenlerle süslenmiş dekoratif bir kumaşla kaplanır. Sonrasında yalıtım sağlamak amacıyla beyaz bir örtüyle iskeletin dış cephesi boydan boya kapatılır. Tüm cepheler keçe bir kaplamayla örtülür ve buna da hendek denir. Ve arkadaşlar 1,5 saat geçti. 1,5 saatte bu koca şeyi kurdular gerçekten. Koca çadırı kurdular. Şimdi son dokunuşlarla üst tarafı kapatıyorlar. Bakalım gece burada kalabilecek miyiz? Elimizden geleni yapacağız. Eksi 30 dereceye rağmen burada kalmayı deneyeceğim. Kalamazsak da şurada evler var. En kötü orada kalabileceğiz. Ama bu deneyimi yaşamak ve size de aktarmak istiyorum. Yurdun dış cephesi tamamlandıktan sonra iç duvarlar geleneksel halılarla örülür. Ve zemin de yerden gelebilecek soğuk havayı kontrol altına alabilmek için minder ve halılarla kaplanır. Yurdun tam ortasında ise oçuk adı verilen bir ocak yapılır. Çok fena üşüdüm gece. Hiç tahmin ettiğim gibi olmadı. Sabaha karşı burası o kadar soğuk oluyor ki soba bir işe yaramadı. Gece yatarken gayet sıcaktı ortam. Sonra sabaha karşı böyle titreyerek uyandım. O soba bütün çadırı kesinlikle ısıtmıyor. Bizlerin sorumluluğu bu topraklarda geçen destanları yeni nesillere aktarmak. Çocuklarınızı buraya getiremiyorsanız bile en azından destanlarımızı anlatın onlara. Atları, kartalları anlatın. Dede Korkut'u, Deli Dumrul'u anlatın. Kahramanlarımızı da anlatın, onların maceralarını da. Burada yatan isimsiz bir kahraman. Böyle bir mezar taşına sahip olduğuna göre büyük bir kahraman olmalı. Bunu Balbal'ın üzerindeki Alp oturuşundan anlayabiliyoruz.
İngilizce, Fransızca, Rusça gibi birçok Avrupa dilinde bağdaş kurarak oturmak Türk gibi oturmak olarak söylenir. Bağdaş kurarak oturmak kahramanların oturuşudur. Atatürk'ün de bağdaş kurarak oturduğu fotoğrafları görmüşsünüzdür. Aslında bu fotoğraflar onun binlerce yıllık geçmişimize dair verdiği en net mesajlardandır. Bölgede yapılan kazılarda bulunan paralarda ise ay yıldız sembolüne rastlanmıştır. Bu sembol günümüzde Türk devletlerinin bayraklarında yer alır. Yanımda Aym Öldür'ü görüyorsunuz. Kendisi 15 yaşında kartal avcısı ve 4 yaşından beri at kullanıyor. Helal olsun sana. 8-9 yaşlarındaki çocukların bu kadar iyi at binebilmesi beni gerçekten çok şaşırttı. Göçebe bir toplum olan Türkler için atlar özgürlük anlamını taşır. Savaşlarda da Türkler genellikle atlı birlikler oluşturmuşlardır. Sovyetler Birliği döneminde atların Türkler için önemini bilen Stalin, Türk devletlerinin direnişini kırabilmek için 300.000'den fazla ahal teke atını Türklerin genellikle savaşlarda kullandığı gerekçesiyle katlettiği bilinmektedir. Bugün bu at ırkının soyuna devam edebilmesi için Türkmenistan'da At Bakanlığı kurulmuştur. Ve bugün tekrar avlanmaya çıkıyoruz. Şimdi ayaklarımız dondu. O yüzden biraz ineceğiz atlardan. Hala tilki izi arıyoruz. Tilki izi bulduktan sonra da peşinden gideceğiz. Çok soğuk. Yani durduğumuz için, hareket etmediğimiz için inanılmaz üşüyoruz. Hatta kirpiklerim dondu. Onur'un ayakları çok fena. İyi misin şu an? Çok ağrıyor lan. Biz çok zayıflamışız yani, ben onu fark ettim. Yani Burada bu çocuklar kadar kolay bile yapıyor bunları ve biz yapamıyoruz. Evet. Değil mi? Alışık değiliz. Ya çok rahatlar. Ben 3 yaşımdan beri sunkar götürüp yürüngemin. Sonra 9'ga дейін жазда atını yürüngem. Bu atların bu kadar dik dağlara çıkması gerçekten çok ilginç. İşte bu yüzden arabayla gelmiyorlar. Çünkü arabayla buralara çıkamıyorlar. Onur biraz acemi olduğu için geride kaldı. Alakası Onu yok. böyle çekerek getirdiler. Çekim yapıyordum. Kimlerle Altay Dağları'na geliyorum belli değil. Şu acemiliğini at üstünden. Her şey çok zordu. Ama şimdi iyiyim. Şu anda en tepeye çıktık. Artık burası uçurum olduğu için atlarla devam etmeyeceğiz. Kartalı alanı gösteriyoruz ve kartal tilkiyi gördüğü gibi avlanmaya başlayacak. Şu an ilerideler biraz. 4 gün önce evlilik teklif ettim. Ve 4 gün sonra Mr. Beast'le buluşmaya gidiyorum ve şu anda da tilki arıyorum. Böyle bir hayat. Aşağıda bir tane tilki gördüler. Birazdan kartalı salacağız. Umarım av başarılı geçer. Eminim videoda ne kadar zor olduğu belli değil. Zor gözüküyorsa videoda 5 ile çarpın. Biliyorum öyle gözükmediğini. Lanet olsun. Gerçekten çok zor bir yoldu bu. Çok. Kartal tilkiyi arıyor şu anda. Kartal şu anda tilkiyi bulmaya çalışıyor. Buldu mu? 40 gitti. Şeye girdi ya.
Kırk etti ya. Niye girdi? Ha. Bir şeye girdi öyle. Kırk etti mi? Ya camda vardım ben. Sen karattın hocam. Ya biz mi ne vardık sen evde gözünü ayırmak, gözünü ayırmak kara götür. Yes. Bak şey diyor, hani ilk önce tilki gitti ya, orada taşın altına tilki girdi. Şimdi biz oraya gideceğiz işte, tilkiye ulaşmaya çalışacağız. Tilki dağdaki bir ine girmiş ve kartal da onun ardından girdi ama yakalayamadı ne yazık ki. Şimdi biz de aşağı inmeye çalışacağız. Çünkü hala tilkiyi yakalama şansımız var. Tilkiler de son derece zeki hayvanlardır. Kartalın havada olduğunu gören tilki, kartal sahibinin bütün bağırışlarına rağmen hareketsiz kalarak kartalın kendisini tespit etmesini engelledi. Kartal uzaklaşır uzaklaşmaz tilki bölgeden hızla ayrıldı. Aya kadar gidecekmişiz. Ha! İnmesi gerçekten zor. Çok dik. Ve böyle kayaların arasından inmeye çalışıyoruz ama bazı kayalar bastığımız zaman kayıyor düşüyor çünkü yerde kum burada. Gerçekten her anında zorlanıyorum bu videonun. Her anında. Şuradan indik. Tam olarak şuradan yürüyerek indik. Atları ayrı indirdiler. Gölü tamamen bitirdikten sonra tekrardan atlara bineceğiz. Tilki izlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne yazık ki yakalayamadığımız tilki şu yönde kaçmış. Yapacak bir şey yok. Bu arada şu anda da nehrin üstündeyiz. Burası donmuş bir nehir. O yüzden bizi zıplamayalım diye uyardılar. Ve atlarla gelmek istemediler çünkü attan inin, insanlar ayrı geçsin, atlar ayrı geçsin, kırılabilir. Aynen. İlk başta siz bir geçin, sonra atlar geçecek dediler bir de. Baksana şurası yarık. Kişinin de sulağın kaçırıp sulağın görüp tutayalmaya kaldı. Sodan kelip kusumda kara gölde birinci çıkıp kaldım dep. Kelip bizge burmağımды soyup koydum etini meni kaytadan 300 gramdan 200 gram aralığında jem beremiz. Bir kunde. Şeyge burkut bolganda şey bizim de bir үйдө burkut жок болсо үйдө bir narsa kim kısap düşüp turadi. Şimdi dayak yeme zamanı. Ama ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun ama. O kadar hukukumuz var. Bütün gün birlikte avlanmaya çıktık. Senin için 5 saat at sürdük. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ve arkadaşlar bugün buradaki son günümüz ve buraya geldiğimizi, burada olduğumuzu duyan insanlar, çevredeki insanlar hepsi atlarını atlamış gelmişler. Kartalları var ve bize son bir veda etmek istediler. İnanamıyorum, çok fazla. Teşekkürler, teşekkürler. Rahmat. Ha, şimdi tam oldu. Bana da bugün yine geleneksel kıyafetlerini getirdiler. Şimdi hep birlikte at bineceğiz ve onların geleneksel oyunlarını bize gösterecekler. Çok heyecanlıyım. Çok fazla insan var. Yani çevredeki bütün herhalde evler geldi buraya. Çok güzel ya. Burada böyle karşılanıyor olmak mükemmel bir duygu. Devam, devam, devam! Kendimi bu arada savaşa gidecek gibi hissediyorum. Evet. Yani bir de hiç at kullanmamış olmamıza rağmen bizi çok övdüler, hani dediler ilk gün falan böyle çok iyisiniz yani falan. Bize Kokbar adını verdikleri keçi derisi yakalama oyununu göstermek istediler.
Eskiden gençlerin savaş pratiği yapması için oynanan bu oyun günümüzde halen varlığını sürdürüyor. İki atlı, atlarının üzerindeyken yakaladığı bir nesneyi aynı anda çekiştirirler. Her iki tarafta nesneyi bırakmamak için büyük bir mücadele verir. Nesneyi bırakan kişi oyunun sonunda kaybeder. İnanılmaz inatçılar, kesinlikle bırakmıyorlar. Dakikalarca sürüyor. Yani burada bir yarışın bitmesi en az 15 dakika sürüyor. 15 dakika birbirlerini çekiyorlar. Onur'la siz de yapın dediler bize. Biz de yani muhtemelen yapamayız dedik. Biz hemen birbirimizi tebrik ederiz. Aynen, yani, hiç gerek yok. Onur çekti. Onur'um çok güzel çektin. Allah bravo. Ben Altay Dağları'nda kendimize, kendi kültürümüze dair çok şey öğrendim. Bize yakıştırılmaya çalışandan çok daha fazlası olduğumuzu gördüm. İlk defa bu kadar farkında, bu kadar mutlu ayrılıyorum bir ülkeden. Bizler 3 kıtaya yayılmış, savaşmış, yeni yurtlar kurmuş bir halkız. Biz yeni yurtlar kurmak için göç ettikçe önümüzden kaçan halklar bugünün Avrupa'sının etnik unsurlarını yaratmış. Ama bizim de Asya'daki kardeşlerimizle aramıza dağlar, denizler, çöller girmiş ve bizi ayırmış. Dünya siyaseti de Türkleri coğrafi isimleriyle birbirinden ayırmaya çalışmış. Azerbaycan'da yaşayan Türkler Azeri, Özbekistan'da yaşayan Türkler Özbek olmuş. Dillerimiz de farklılaşmış. Birbirimizi anlamaz, tanımaz olmuşuz. Sonradan da birbirimizi tanımaya çok da can atmamışız. Birbirimizi unutmuşuz. Kazak bozkırlarında bu 4 gün hayatımda unutamayacağım bir deneyim oldu. Burada zorlu koşullara rağmen inanılmaz bir hayat mücadelesi var. Ata kültürünü yakından tanıdım. Bu insanların doğayla ve hayvanlarla kurduğu bağı da anlamaya çalıştım. 4 gün gibi kısa bir sürede burada yaşadıklarımızı görerek ne kadar farklılaştığımızı da. Hayatın zorluklarıyla baş etme konusunda onların yanında ne kadar acemi olduğumuzu hissettim. Ama bu zorluğun içinde geçirdiğim her an bana daha önce yaşamadığım yepyeni deneyimler kattı. Bakarlıklarınızda rahmet. Biz kardeşiz ya. Kültürümüz ortak. Aslen kök olarak aynıyız. Şimdi biz de şöyle istiyoruz ki bizi Türkiye tanısın yani. Şimdi bu da işte siz de işte ne bileyim bir nasıl bir vasıtaysa siz de bize Allah gönderdi. Moğolistan 3,5 milyon civarında Moğolistan nüfusumuz var. Onun içinde de 300.000 tane Kazak var yani. Evet. O da işte sizin kökünüzden gelmiş. Aynı Türk kök. Gerçi Moğollar da aynı kökünden geliyor da biz daha yakınız size. Tabii canım, işte aynı. Tabii evet. Dil de aynı, kültürümüz de aynı. Umarız ki Türkiye bizi sizin vasıtanızla bizi görür, tanır, gelir. İşte Devren'in de dediği gibi kardeşimiz de işte çalışıyor. Yani küçük bir biznes kurmuş. Şey yapıyor. Dünyaya ulaşmaya çalışıyor. Bunda da başarılı olmuş. Yani Batı yani Western Mongolya'daki ilk 5 yani tur firmasının şeyine girmiş. Eyvallah. Şimdi inşallah sizden de bir hafif bir küçük bir destek olursa hani kardeşimiz de hani başlamış olduğu bu işi daha ilerilere götürür. Hani sizin sayenizde hani hiç olmazsa 500 tane kişi geldi mi biz daha ileriye kendimizi biraz daha az bir şey daha tanıtırız yani. Hem de kaynaşmış oluruz yani. Aynı hem de kaynaşmış oluruz hani sizin kültürünüz, bizim kültürümüz madem ki aynı. Ben çok isterim Türkiye'den insanlar buraya gelsin. Çok mutlu olurum yani bu kültürü görsünler, sizin sıcakkanlılığınızı görsünler, bu deneyimleri edinsinler. O yüzden hani bizim videoda da mutlaka yer vermek isterim. İnşallah yani, inşallah. Ve hani böyle bir kişi bile gelse inan bir kişi bile gelse yeter. Hani sebep olmak şeyi var ya. Tabii. Hani siz de bizim firmayı işte Discover Altay'ı bir hani ne bileyim yani linkini koyarsınız ya da ne bileyim işte bahsedersiniz, bir şeyler yaparsınız. O vasıtaylandan yani hani 6 milyon kişiden 500 kişi gelir ya da işte 100 kişi bile gelsin. Bizim için yani yeter ya. İyi ki sizleri tanımışız. Hani gerçekten bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Aynı zamanda sizleri tanımak, görmek, bilmek. İyi ki gelmişiz. Her şey için çok teşekkür ederiz.
Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros Hemen sundu.